Herkese merhaba. Bu bölümde Chuck Palahniuk'un o unutulmaz ve bir o kadar da rahatsız edici romanı Dövüş Kulübü'nün derinliklerine iniyoruz. Yani modern dünyaya atılmış en sert yumruklardan birini, bu isyanın anatomisini birlikte inceleyeceğiz. Roman daha en başından sizi bu cümleyle karşılıyor. Oldukça sarsıcı değil mi? İşte bu söz aslında tüm hikayenin felsefesini özetliyor. Tyler Durden'ın o yıkıcı dünya görüşünün temel taşı ve inanın bana bu sadece bir başlangıç. Peki, kim bu hikayenin kahramanı? Aslında kendisi isimsiz. Biz ona sadece anlatıcı diyoruz. Belki de hepimizden bir parça taşıdığı için. Kurumsal bir işte sıkışıp kalmış, geceleri uyuyamayan, hayatın anlamsızlığı içinde boğulan biri. Tek hissettiği şey kocaman bir hiçlik. Anlatıcının dünyaya bakışı tam olarak bu. Hayat onun için gerçek değil. Sanki orijinal bir şeyin ucuz bir taklidi gibi. Her gün aynı. Her şey sahte. Bu his onunla dünya arasına öyle bir duvar örüyor ki ne o bir şeye dokunabiliyor ne de bir şey ona. Peki bu devasa boşluk hissiyle nasıl başa çıkmaya çalışıyor? Tabii ki günümüzün en popüler yöntemiyle, alışveriş yaparak. Özellikle de IKEA yuva yapma içgüdüsü adını verdiği bir takıntıyla. Sanki doğru mobilyaları alırsa doğru hayata da sahip olabilecekmiş gibi. Kimliğinin bir katalogda satıldığına inanıyor. İşte bakın, bunlar onun mükemmel hayatının parçaları. Her birini isim isim, model model biliyor. Turuncu kılıflı koltuklar, özel tasarım lambalar, hatta hayatım boyunca ihtiyaç duyacağım son kanepe dediği bir kanepe bile var. Ama asıl soru şu, bu eşyalar mı ona ait yoksa o mu bu eşyaların kölesi olmuş? İşte olay tam olarak bu cümlede düğümleniyor. Tyler Durden'ın bu sözü tüketim çılgınlığının suratına inen bir tokat gibi. Anlatıcının o kadar özenerek kurduğu, her detayıyla mükemmel görünen hayatı aslında eşyalardan yapılmış bir hapishaneden farksız. İşte tam bu çaresizlik anında modern hayatın bu hastalığına karşı en radikal tedavi ortaya çıkıyor. Tyler Durden. Ama Tyler Durden kim? O, bir insandan çok daha fazlası. O, anlatıcının bastırdığı her şeyin, o isyan etme arzusunun ete kemiğe bürünmüş hali. Aralarındaki farkı görmek için şu tabloya bir bakalım. Anlatıcı, konfor ve güvenlik arayan, uyuşmuş biriyken, Tyler tam tersi, kaosun, özgürlüğün ve acının peşinde. Biri düzenin kölesi, diğer ise yıkımın ta kendisi. Anlatıcının olmaya asla cesaret edemediği her şey Tyler'da vücut buluyor. Tyler'ın sadece boş laflar etmediğini de hemen anlıyoruz. O bir eylem adamı. Bakın, evde basit malzemelerle napalm yapmanın tarifini bile veriyor. Bu, onun sistemin tüm kurallarını nasıl yerle bir ettiğinin, kendi yıkıcı düzenini kurduğunun en somut kanıtı. Geldik Tyler felsefesinin belki de en can alıcı noktasına. Ona göre gerçek özgürlük ancak her şeyi ama her şeyi kaybettiğinde gelir. Umutlarını bile. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyin kalmadığı an, korkacak da hiçbir şeyin kalmadığı andır. İşte bu mutlak özgürlüktür. Ve bu felsefe çok geçmeden ete kemiğe bürünüyor. Nasıl mı? Dövüş kulübünün kurulmasıyla. Burası, modern hayatın hissizleştirdiği, kendilerini erkek gibi hissetmeyen adamların yeniden canlı olduklarını hissetmek için birbirlerini dövdükleri gizli bir yer. Bir nevi acıyla arınma ritüeli. Tabii ki bu gizli kulübün kendine has kuralları var, özellikle de ilk ikisi. Dövüş kulübü hakkında konuşmazsınız ve dövüş kulübü hakkında asla konuşmazsınız. Bu kurallar hem kulübün gizliliğini koruyor hem de üyeler arasında kırılmaz bir bağ oluşturuyor. Kurallar basit gibi görünse de amaçları çok daha derin. Evet, asıl sormamız gereken soru bu. Bu adamları her hafta bir bodrum katına toplayıp birbirlerini pataklamaya iten şey ne olabilir ki? Yani amaç ne? Sadece şiddet mi? Hayır, mesele kazanmak ya da birini yenmek değil. O adamlar için dövüşmek hissetmenin tek yolu. Çünkü onlara göre modern dünya onları o kadar uyuşturmuş ki hissettikleri tek gerçek şey fiziksel acı. O acı onlara hala hayatta olduklarını hatırlatıyor. Anlatıcının bu yalanlar, destek grupları ve gizli dövüşler üzerine kurduğu dünyasına bir anda bir bomba düşüyor. İşte o bombanın adı Marla Singer. O, bu kusursuz görünen kaosun içindeki en büyük bilinmezlik. Yani tam bir kaos faktörü. Marla anlatıcıyla ilk karşılaştığında ona bu cümleyi söylüyor. Ve anlatıcının destek gruplarında kurduğu tüm sahte dünyayı başına yıkıyor. Neden mi? Çünkü Marla da aynı oyunu oynuyor. O, anlatıcının kendisinde görmek istemediği her şeyin bir yansıması, bir ayna adeta.
Üçü arasındaki ilişki o kadar karmaşık ki buna bir aşk üçgeni demek pek doğru olmaz. Daha çok bir sahiplenme, bir arzu ve iktidar mücadelesi gibi. Bakın, anlatıcı Tyler'ı istiyor, Marla hem anlatıcı hem Tyler'ı istiyor, Tyler ise Marla'yı istiyor. Tam bir kör düğüm. İşte bu söz Marla'yı özetliyor. Alaycı, umursamaz, karanlık bir mizah anlayışına sahip. Bu tavrı anlatıcıyı hem kendine çekiyor hem de ondan itiyor. Marla artık masallara, o camdan ayakkabı gibi şeylere inanmayan kayıp bir neslin sesi. Ve işte bu anlatımı romanın kalbindeki o devasa soruyla noktalıyoruz. Tyler Durden'ın vaat ettiği o mutlak özgürlüğe ulaşmanın bedeli nedir? Gerçekten de özgürleşmek için her şeyi, kelimenin tam anlamıyla her şeyi yok etmek mi gerekir? Bu yolda gidilen yer kurtuluş mudur yoksa daha da büyük bir yıkım mı? Sanırım bu sorunun cevabını her okur kendi içinde bulmalı.